Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 7 ilmek eklememiz gerekiyor sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet, şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. 2 model üzerinden anlatacağım. 4, 4, 8 bir model için. Şöyle 8 ilmekte bir model için. Sonuna da 7 ilmek ekledim. Modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Ben modeli lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir sıra zemin hazırlamak için şöyle ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Bu bir defaya mahsus olacak. Zemin hazırlıyorum. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle bir sıra ters örerek devam ediyorum. Evet. Modelin birinci sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz. Devamında 3 ilmek ters. Şöyle 3 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz. 3, 4, 5 ilmek düz. Yine 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz. Evet, 5 düz, yine 3 ters. Kenarda bir düz ilmekle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir düz ilmekle başlamıştım, bir düz ilmekle bitirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Yani ilmekleri olduğu gibi örüyoruz arka yüzünde. Düzümüzü düz, tersimizi ters olarak. 5 ters. Şimdi 3 düz. İkinci sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi sıradaki 3 ters ilmeğe geldik. 3 ters ilmekten önce bir artırma yaptım.
Daha sonra bu 3 ters ilmeğimi topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında yine bir artırma yaptım. 5 düz ilmek örerek devam ettim. Evet, bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Yine geldik bu 3 ters ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi topladım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez daha artırma yaptım. 5 düz ilmek ördüm devamında. Aynı işlemi yapıyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimizi şekillendirdik. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik modelin. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Beşinci sıramı da tamamladım. Şöyle bakın, model gayet güzel görünmeye başladı. Altıncı sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. 6 sıradan oluşan modelimiz. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Modelimizi bu şekilde bir kez kurmuş olduk. İkinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Şu ters olan ilmeklerimizi buradaki boşluğa, düz olan ilmeklerin üzerine yapacağız. Hemen ikinci model kurulumunu da beraber yapalım. İkinci model kurulumunda birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz olarak örelim. Devamında 3 ilmek ters. Bakın, modeli kaydırmış olduk bu şekilde. 3 ilmek tersimizi şu düz ilmeklerin ortasına getirdik. 5 düz, 5 düz ilmek, 3 ters ilmek, yine 5 düz, kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci model kurulumunun birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Yani 5 ters ilmek ördüm. 3 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi. 5 ters, 3 düz. 5 ters, 5 tersle bitirdim sıramı. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 5 düz ilmeğim var. Yine düz örerek devam ettim. 3 ters ilmeğe geldik. Önce bir artırma yaptım. Devamında bu 3 ters ilmeği topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez daha artırma yaptım ve 5 düz ilmek ördüm. Bir artırma, 3 ters ilmeği topladım. Düz olarak ördüm. Bir kez daha artırma yaptım. 5 düz ilmek ördüm. Evet, sıramı tamamladım. Bakın model tam oluşmaya başladı. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örelim. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örerek tamamladım sıramı. Modeli bakın kaydırarak bir kez daha kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Gayet güzel ve kolay bir model gördüğünüz gibi. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bu da modelin ilerlemiş hali. Bunu da yine lastiksiz yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bakın model gayet güzel, zarif bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle kelebek gibi görüntüsü var arka yüzünden de. Bu modelin altına lastik olarak haroşa lastik kullanabilirsiniz. Ben lastiksiz başladım şöyle. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Koton, merserize ipler tercih ederseniz harika bir yazlık örgü olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.